Arkadaşlar merhaba, Mert ile Tasarla kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3D yazıcı vlog videosu çekeceğiz. Bugünkü bizim yazıcıda alacağımız baskı Batman figürü olacak. Siyah filamentimiz varken Batman figürü basmak istedim. Daha önceki vlog videolarımızda bilgisayardan yazıcıya aktarırken programdan Elegojiro programını kullanıyordum. Ama Elegojiro programında bazı sıkıntılar mevcuttu. Misal dolgu baskıya sürtmesi gibi. Ne yaparsam yapayım offset'i kaldırmama rağmen, zeti kaldırmama rağmen bir türlü sorunu ortadan kaldıramamıştım. Yaptığım biraz araştırmalar doğrultusunda forum sayfalarında Orca programına geçmemi öneriler. Ve şahsen de Orca Slicer'a geçtikten sonra da 3-4'ten baskı aldım. Gerçekten sıkıntı yaşamadım. Dilerseniz gelin Batman figürünü programı için atalım. Ardından vlog videomuza başlayalım. Bu benim karşınızda gördüğünüz Orca Slicer programı. Şöyle Batman figürü vardı. Hazır olarak internetten indirdim. Sürükle bırak yöntemiyle dosyamı Orca Slicer programına atıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Batman figürü benim karşıma geldi. Pelerinli olacak şekilde biraz yakınlaşıp bakmak gerekirse hatlarına. Yani bayağı detaylı işlenmiş bir model olduğu aslında. Pelerini her şey A'dan Z'ye gözüküyor. Şöyle uzaklaştıralım, döndürelim. Şimdi Orca Slicer'ı zamanla anlatmaya devam edeceğiz zaten arkadaşlar. Yani baskı aldıkça. Bazı komutlar var mesela. Bu biraz daha Elegojiro programından farklı. Mesela bu böyle gezebiliyor yani. Mesela bunu ortaya sabitlemek istiyorsanız direkt parçayı seçiyorsunuz figürü. A'ya tıkladığınız zaman otomatik olarak ortaya atıyor. Yani isterseniz kenarda kalsın. A'ya bastığım zaman otomatik olarak merkez diyor. Burada plakayı dilimleme yöntemim var. Plakayı dilimlediğim zaman yani aslında benim baskıda gerçekleşecek aşamaları söylüyor. Benim kullandığım genelde katman yüksekliği, başlangıç katman yüksekliği 0.2 olarak. Ama bunların mesela daha detaylı olmasını istiyorsanız onda 4, onda 4 düşürerek yani onda 20, yani %20, %16, %12 yani 0.2, 0.16, 0.12 gibi düşüre gitmeniz lazım. Katman yüksekliği başlangıç katman yüksekliği 0.2 kalabilir. Ama katman yüksekliği 0.16 yaparsak daha detaylı bir daha görüntüsü güzel olabilir. Şuradan bir ayar arıyordum. Ütüleme isterseniz ütülemeyi açabilirsiniz ama bu parçaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü ütüleme daha çok yüzeyi düzgün olsun diye yarayan bir komut. Yani düz bir parça değil, şekilli şukullu parça olduğu için, çıkıntı çok olduğu için ütülemeyle zorlamaya gerek yok. Dayanıklılığa baktığımız zaman dolgu deseni Jiroid olarak ayarlıyorum. Hızlarım ise yaptığım araştırmalar doğrultusunda Elegoo Neptune Pro 4 ve Porima'nın Hyper PLA Black filamenti kullandığım için bu filamente ve bu yazıcıya uygun değerler olduğunu düşünüyorum. Destek atamadan önce bir parçayı izlemek istiyorum. Çünkü nerede ne yapıyor, nerede ne yapmıyor diye. Kenar tipi ben yaz ateş kenar yaptım. Hatta şu kenar genişliğini biraz 5 yapalım. Daha iyi tutunsun. Şuradan plakayı eline diyelim. Bakalım parçamız yazıcıda basılmak üzere hazır hale gelecek. Birkaç bakacağımız nokta var. Yani destek istiyor mu, istemiyor mu tarzında. İsterseniz boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ölçeklendirebilirsiniz. Yani ben şu an boyutunu bakmadım ama tahmini olarak 155-160 milimetre gibi yüksekliği duruyor. Parçamızı dilimlesin. Destek atacağımız yerler var mı? Oralara bakalım. Ondan sonra baskımızı almaya başlayacağız. %80'i bitti. G kodlarını oluşturuyor katmanların. Ortalama kaç saat olacak? Bu ortalama 5-6 saat tarzında olabilir. Evet, 6 saat 20 dakika oldu. Ama bu biraz şeyle alakalı. Mesela bizim burada kalitede 0.16 ile kaynaklı. Mesela bunu 0.2 yaparsak bu süre biraz daha kısalabilir. Bir daha plakayı dilimleyelim.
0.2 yaparsak tahmin olarak 1 saat 1,5 saat düşeceğini tahmin ediyorum. Bir de destek atayacağımız yerler yani e, support atayacağımız yerler var mı yok mu onları kontrol ettikten sonra baskımızı almaya geçebiliriz. Bu arada da bir ufak bir hatırlatma geçmek istiyorum. Yani Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soruyu çekinmeden 7/24 ister sözlü ister video şekilde sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. SolidWorks olsun, NX Unigraphics olsun, Katya olsun. Bütün programların eğitim içerikleri, pratik çizimler YouTube kanalımızda mevcut. Diyerekten tekrardan kendi videomuzdan da başlayalım dönelim. Bakın burada model yazdırma süresi 5 saat 8 dakikaya düştü. Mesela katman yüksekliği 0.2 yapınca. Şimdi faremin sol tıkıyla aşağı doğru bakıyorum. Mavi olarak gördüğüm yerler düşmenin gerçekleşeceği yerlermiş. Ama ben şöyle bakmak istiyorum mesela. Birinci olarak şurada çene kısmında bir düşme olabilir mi olmayabilir mi? Onu kontrol etmek istiyorum. Şöyle aşağı doğru biraz indirdim. Tam çenesinin başladığı kısımda. Şöyle biraz dik bakmak istiyorum. Çünkü direkt boşluğa mı yazdırıyor yoksa yazdırma yaptığı zaman burayla bağlantılı mı yazdırıyor onu görmek istiyorum. Ona göre support atacağım. Ufak ufak hareket ettiriyorum. Biraz hızlı hareket ettirdim. Ufak ufak hareket ettirdikten sonra mavi olacak zaten. Support olacak yerler. Ama bu sanırım gitgide yazdırıyor. Bu benim yazıcımda herhangi bir sıkıntıya mal vereceğini düşünmüyorum ben bu durumu. Yazıcımın çünkü oralara supportsuz bastıracağını inanıyorum. Burası normal. Tam şurada şöyle kenara doğru çıkıntı başlıyor bağlantılı bir şekilde. Yani şuradaki mavilik olan kısım burada olsaydı ve arasında bağlantı olmamış olsaydı support mecburen atamak zorunda kalacaktım ne olursa olsun. Ama burada support atamaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü şurada şöyle bir şey var. İşlem açısını biraz geri alalım. Bakın geliyor, işliyor. Şimdi çene kısmını yapacak. Çene kısmını yaparken bakın maviye döndü ama zaten burası birbirine bağlantılı. Yani yapışık bir vaziyette. Ben bunun herhangi bir sıkıntıya sorun açacağını düşünmüyorum. Direkt buradan bunu yukarıya kaldırıyorum. Bakalım şimdi şurada ellerinde ve bir sıkıntı var mı? Orada da düşme yapabilir mi? Yani herhangi bir şeye karşı nasıl söyleyeyim size? İşinizi garanti almak isterseniz destek atayabilirsiniz. Şimdi tam şurada ellerinin başladığı kısımda tekrardan parçama dik bakıyorum. Yazıcımın ne yapacağını bilmiyorum çünkü. Ama o çelik kısmını sıkıntısız yazdıracağına eminim. Buradan böyle getirelim. Şimdi bakalım. Bakın şurada mavilik oluşmaya başladı el kısmında. Yukarıya doğru getiriyorum. Gene mavilik kısmı oluşmaya devam ediyor. Ve burası dikkat ederseniz birbirine bağlantılı bir şekilde devam ediyor. O yüzden ben düşmek olacağını zannetmiyorum. Yani support atmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bir de şurada iki bacak arasında tam şurada bir bölge var. Burada düşme gerçekleşir mi diye düşünüyorum. Ben burada yani düşme olacağını gerçekleşmiyorum. Şayet diyelim ki siz buna support atamak istiyorsunuz. Support atamak için yani destek diğerden değil destek bölümünden burada desteği etkinleştirebilirsiniz. Otomatik destek atayabilir. Ağaç desteği daha çok önerdiğimiz bir destek türü. Çünkü parçanın sökülmesi daha rahat ve parçaya zarar da vermiyor. Desteği oluştursun. Bakalım nerelere destek atacak. Çok ince yerlerde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü çene kısmını sıkıntısız yapacağını biliyorum. Yazıcımın bağlantılı. Ama siz garanti olsun istiyorsanız destek atayabilirsiniz. Yazdıracağım sıcaklığı da göstereyim ben size tablo sıcaklığını ve nozul sıcaklığını başlangıçtaki ve sonraki. Destek atarken böyle destek atıyor otomatikte. Ama tabii ki çoğu desteği kaldırabilirsiniz. Buradan ağaca girersiniz. Buradan manuel dersiniz. Tekrardan hazırlık bölümüne gelip parçayı bir kere seçtim. Ardından şurada destek boyama var.
Destek boyama, destek atacağınız yerleri ve destek atamayacağınız yerleri boyayabiliyorsunuz. Ben mesela diyorum ki sadece şu ellerin buraya destek at. Şöyle yakınlaştım. Ellerin buraya destek atayabilirsin diyorum sadece mesela. Sol tıkla basılı tutuyorum. Ama mesela destek atamayacağım yerler varsa da sağ tıkla boyuyorum. Buralara destek atamayacak oluyor. Tüm boyumu istediğim zaman silebiliyorum. Mesela ben şimdi buraları şöyle destek atamak istiyorum. Yavaşça boyuyorum dikkatli bir şekilde. Mesela benim buraları destek atacak. Sadece seçtiğim yerlere. Parçayı döndürüyorum. Aynı şekilde buradaki elin destek atasın. Buraları da böyle boyadım. Şuraları şöyle yapalım. Tekrardan plakayı dilimle dediğim zaman sadece benim boyama yaptığım yerlere destek atacak. Tabi destek olduktan sonra süre biraz daha baskı süresi uzuyor. Yani garanti olsun diyorsanız destek atayabilirsiniz siz. Yani ben şahsen destek atamayı düşünmüyorum ama yazıcıda nasıl bir hareket yaptığını, nasıl destek oluşturduğunu görmenizi istiyorum. O yüzden destekli yazdıracağım. Şu an %50'si bitti. Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Keyfiniz yerinizdedir. YouTube'da 1000 aboneye kadar yaklaştık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar desteğimi atadım. Gördüğünüz üzere 5 saat 51 dakikaya 6 saate yakınlaştı. Ama sadece benim de istediğim yerlere destek attı. Yani mesela çoğu yer gereksiz yerdeki desteklere gerek yok. Yani mesela buralarda da var ince beyazlık, mavilik. Yani oralarda sıkıntı zaten olacağını düşünmüyorum. Ben bunu böyle yazdırmak istiyorum. Çene kısmına destek atalım isterseniz. Temizlemeyi de size göstermiş olurum. Ama gerçi oraya gerek yok ya. Orada ben sıkıntısız yapacağını biliyorum. Çünkü destek atamayı size gösterdim. Şöyle aşağı doğru indirelim. Çene kısmına doğru bir bakalım. Tekrardan bir kontrol edelim. Çünkü burası bağlantılı değil. Bağlantılı arkadaşlar. Bağlantılı olmasa yani şuradaki mavi kısım şurada olsa arasında köprü işlevi görmese hani bacak arasındaki gibi mesela işlem yaparken aşağı doğru boşluğa doğru akabilir. Ama burada zaten sonuç olarak işlem yaparken birbirine bağlantılı olarak gidiyor duvarlara. O yüzden ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hemen USB'mi takıp ben dosyamı dışarıya doğru aktaracağım arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Yazıcımızı da açarken, ısıtırken tekrardan sizle görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere az önceki videomuzda Batman figürünü sizlerle birlikte dilimleyip yazıcımızda baskı haline, hazır haline getirmiştik. Ben yazıcıma USB yoluyla bu parçamı dilimleyip yazıcıma aktardım. USB'mi taktım. Ama USB'mi taktım bilgisayarı özür diliyorum. Yazıcımı açmadan önce arka tuşunu açmadan önce tabloyu az önce videoya girmeden çıkardım. Kolonyalı ve mikrofiber bezle güzelce temizledim ve yapışma sorunu olmasın diye yeniden geri taktım. Ve ardından bu tuşta yazıcımı başlatıyorum. Yazıcım açılıyor. Normal limon kolonyasıyla güzel bir şekilde mikrofiberle bir iki fıs tabloyu sıkıp silebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü tozlar yapışıyor vesaire veyahut da sıcak su adı altında deterjanla yıkayabilirsiniz bulaşık deterjanıyla. Bugün başlayacağımız figür bu. Yazıcım kendi haline gelene kadar biraz sizi bekleteceğim. Videoyu ben burada durduracağım. Ardından yazıcım kendine geldiği zaman videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yazıcım kendi haline geldi. Ekranda gördüğünüz üzere ekranda açıldı. Şuradan ben direkt Settings'e girmek istiyorum. Settings'ten ışık kontrollerine giriyorum ve ışıklarını ilk başta açıyorum. Ardından Prepare kısmından Temp bölümüne giriyorum ve burada kullandığım filament türü PLA. PLA'ya bastım. Otomatik olarak sıcaklıklarım
açılmaya başladı. Dilerseniz buradaki değerleri elle manuel olarak da girebiliyorsunuz. Şimdi buradan geri çıkalım. Gördüğünüz üzere burada sıcaklık artıyor. 205 dereceye ulaştığında ben buradan filamenti takacağım. Tekrardan baskıma başlayacağım. Yazıcım ısınana kadar tekrardan sizleri bekleteceğim. Kusura bakmayın. Filamenti taktıktan sonra tekrardan videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yazıcım ısındı arkadaşlar. Filamentimi sensörden geçirerek, tırnağa bastırarak aşağı doğru, ekstrüderden aşağı doğru ittirdim ve az bir şey akma gerçekleştiğinde filamentimi ittirmeye bıraktım. Şimdi en başta, yani birinci aşama olarak tablomuzu zaten yazıcımızı açmadan önce temizlemiştik güzelce. Ben bir de printer kullanmak istiyorum. Yani yapıştırıcı kullanmak istiyorum, yapışmama sorunu ortadan kaldırmak maksadıyla. Bunun için de yazıcımı alırken içinden çıkan Elegoo marka bir printerım vardı. Şimdi bunu açacağım. Tablonun belli bölgesine süreceğim ve ardından işlemimi başlatacağım. Evet arkadaşlar, printerımı sürdüm. Kamerada belki pek net gözükmüyor olabilir ama yapışma sorunu olmasın diye. Zaten sorun yok ama işimi garantiye alıyorum. Çünkü yüksek bir parça olacağı için yaklaşık 170 santim, yani 170 milimetre yüksekliğinde bir parça olacağı için rahatlıkla yapışsın diye. Buradan printer kısmına giriyorum. Modelden. Şimdi ben kendi attığım yazıcımı seçeceğim. Şuradan Batman figürüne giriyorum arkadaşlar. Seçiyorum. Ve Confirm diyorum. Otomatik olarak yazıcım şimdi hareket halinde başladı. Şurada neden resim gözükmüyor diyorsanız, Orca Slicer'a geçtikten sonra böyle bir sıkıntı olmaya başladı ama pek de önemi yok. Şuradaki filamentini, AK filamentini alalım. Ara ara ben size videolar çekeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten uzun bir süreç olacak. Yaklaşık 6 saat sürecek bir parça. 6 saat aralıksız videoyu çekmemiz zaten mümkün değil. Hem size fazla sıkmış oluruz. Yani video uzunluğu zaten bambaşka boyutlara gider. O yüzden şimdi başlangıç aşamasını sizlere izletmek istiyorum. Ardından duruma göre, Batman aşamalarına göre ilerleyerek videoları açarak, böyle 10 saniyelik 15 saniyelik videoları açarak devam edeceğiz. Şimdi bu videoyu burada durduruyorum. Yazıcı kendi ayarlamalarını yapacak. Ardından baskı işlemimiz başlayacak. Tekrardan görüşmek üzere. Kendi alanına belli bir şekilde yazmaya başladı arkadaşlar. Şimdi en başta dışarıda etek bölümü yapıyor. Filamentte kopukluk vesaire bir şey varsın diye 2 tur onu ayarlamıştım ben Orca Slicer programında. 2 tur attıktan sonra ana hatlarına geçecek. Bu filamentte kopukluk vesaire herhangi bir şey varsa baskı sırasında yaşanmasın diye yapılan bir işlem. Ben bunu yani yapıyorum. Tercih ediyorum. Yapmayanlar da var. Batman baskı işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Yeni başladık. Dediğim gibi ara ara ben videolar çekip size ne aşamalarda olduğunu göstereceğim ve birleştireceğim. Tekrardan görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, parçamızı temizledim güzel bir şekilde. Saçaklardan kurtulduk. Birkaç yerinde destekleri çıkardık. Ardından ufak törpüleme işlemi ve parlatma işlemi yaparak karşınızdayım tekrardan. Bugün sizlerle birlikte Orca Slicer programı üzerinden dilimlediğimiz Batman'in figürünü 3D yazıcımızda basmış bulunmaktayız. Bunun gibi ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki vlog videolarımızda görüşmek üzere.